Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle çok istek alan entrilak örgünün yapımını paylaşacağım. Bunu istediğiniz kadar renkte yapabilirsiniz. Ben size iki renklisini göstereceğim. Ve ilmek sayısını da kalın istiyorsanız mesela 10-10-10 olarak 7-7-7 olarak yapabilirsiniz. Ben şimdi size 6 ilmek üzerine göstereceğim. Yani 4 örnek koyacağım. 6 kere 4 24. 24 ilmek atıyorum. Özellikle de misinalı şişte gösteriyorum. Çünkü hep çevirmesi var. Bu yüzden şişleri çevirmek zor oluyor ekranda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24. 24 ilmeğimi attım. İpimi bağlıyorum. Şimdi bir sıra ters örgü. Yani ilmek attığımız sırayı şöyle bir sıra ters örgü olarak örüyorum. İsterseniz bunu bir müddet bir ters bir düz olarak devam edip daha sonra da örneği kurabilirsiniz. Evet, ben bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak bütün sırayı ters olarak geldim. Şimdi ben 6 ilmek üzerine kurduğum için hep 6 6 6 olarak gideceğim sıramı. Yani 6 6 6 ve 6 olarak böldüm. Dediğim gibi bunu yani 7 7 7 gruplar halinde veya 10 10 gruplar halinde yapabilirsiniz. Önce 2 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğim dahil. Bunda başta ve sonda bütün ilmekler örülüyor. 2 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar yine ilk ilmeğimi örmek şartıyla 2 ilmeğimi örüyorum. Geri dönüyorum. Bu sefer 3 ilmek öreceğim. 1 2 ve 3. Tekrar geri dönüyorum. Geri dönüşlerde hep şu ilk ilmeğimiz örülecek. 1 2 ve 3. Tekrar geri dönüyorum. Burası 6 ilmek olana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. 2 3 ve bir ilmek daha alıyorum. 4. Tekrar geri dönüyorum. Bu sırada da 5 ilmek örüyoruz ve ilk ilmeğimizde örerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar geri dönüyorum. Ve artık son ilmeğimi örüyorum. Altılı gruplar halinde yapacağım için 1
2, 3, 4, 5 ve 6. İlk dilimimiz oluştu. 2, 4, 6 ilmek üzerine. 6 ilmeği ördüğüm zaman geri dönmüyorum. İkinci dilime başlamak için 2 tane ilmeği öreceğim. 1, 2. Geri dönüyorum. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. 1, 2. Geri dönüyorum. Bu sefer 3 ilmek. 1, 2, 3. Geri dönüyorum. Tekrar geri dönüyorum. 3 ilmek örmüştük. Bu sırada da 4 ilmek. İlk ilmeklerimizi hep örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar geri dönüyorum. Dört. Tekrar geri dönüyorum. 4 örmüştük ve 5 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek ördüğümüz zaman geri dönüş yapmıyoruz. Dilimimiz bitmiş oluyor. Tekrar yeni dilime başlayacağız. 1, 2. Geri dönüyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Tekrar geri dönüyorum ve 3 ilmek. 1, 2, 3. Geri geleceğim 4. Tekrar geri geleceğim 5 ve 6 yaptıktan sonra yine 2 tane olarak dilimimize başlayacağız. Bu sırayı böyle tamamlayalım. Diğer rengin geçişini göstereyim. Evet, 6, 6, 6 ve 6 olarak şöyle bir gruplar halinde dilimlerimiz oluştu. Şimdi artık arka tarafa geldik. Son dilimimiz bitti. Diğer rengimizi bağlıyoruz. Dediğim gibi bunu istediğiniz kadar her sıra farklı renkte de yapabilirsiniz. Bunu her sıra her dilimde diğer ipimizin rengi kopuyor. Şimdi ben pembe ipe geçtim. Ters taraftayız. Yine arka tarafta da 2 ilmek olarak başlıyoruz. 1 ve 2 tane ördüm. Geri dönüyorum. 1, 2 taneyi ördüm. Şimdi bu yeni dilim başlarken diğer dilimi bitireceğiz. Sadece kenardaki ilmeklerde olacak bu işlem, artırma işlemi, diğerlerinde yok. Sadece kenar dilimlerde. Şu ilk ilmeğimi önce arkadan şöyle arkadan giriyorum. Bir kere örüyorum. Çıkarmadan bir kere de önden. 2 oldu. Üçüncü ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber kesiyorum.
3 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyorum. Üç ilmek ördüm. Tekrar sıranın başına geliyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Burada 6 ilmeğimiz oluşana kadar artırmamız devam edecek. Önce arkadan bir kere ördüm. Çıkarmadan aynı ilmeği bir kere daha örüyorum. İki. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Yanındaki dördüncü ilmeğimi kesiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Dört ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işlemi tekrar. Önce ilk ilmeğimi arkadan şişime giriyorum. Bir kere örüyorum. Hiç şişimden çıkarmadan aynı ilmeği tekrar. Bir ilmekten 2 ilmek çıkardık. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örüyorum. Beşinci ilmeğimin yanındakiyle beraber kestim. Tekrar geri dönüyorum. Beş ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde burada 6 ilmek olana kadar artırma yapacağız. Tekrar ilk ilmeğimi arkadan giriyorum. Bir kere örüyorum. Şimdiden çıkarmadan tekrar. Bir ilmekten 2 ilmek çıkardık. Üçüncü ilmeğimi ördüm. 4 5 ve 6. ilmeğimi kesiyorum. Yine şişimizde 6 ilmek oluştu. Şimdi şuradaki 6 ilmeği bitireceğiz. Ama önce yeniden şu bir alt sıradaki yaptığımız dilimden 6 ilmek çıkaracağız. Onu da hemen şu kenardan bir tane daha alıyorum. 2 tekrar alıyorum. 3 tersten aldığımız için biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. 4 şöyle takarak alayım. 5 ve bir tane de son dibinden alıyorum. 6 2 4 6 ilk dilimimiz. 2 4 6 ilmekte yan dilimimizin alt boşluğundan çıkardım. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmek aldığımız sıra bir sıra örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber kesiyorum. Geri dönüyorum.
6 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Beş taneyi ördüm. Altıncıyı yanındaki diğer renkli ipimle beraber örüyorum. Yeni dilimi oluştururken diğer dilimi bitiriyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Altıncı ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber kesiyorum. Buradaki ilmeklerimiz bitene kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. Altıncı ilmeğimi kesiyorum. Kesme işleminden sonra geri dönüyorum. Yeni dilimimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Entrilak örgüde dikkat etmeniz gereken şeylerden biri, baştaki ilmeği başlarken de sonunda da hep ilmekler örülüyor. Yani ilk ilmeğimizi hep öreceğiz. Kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Son 6. ilmeğimi kesiyorum. Ve bu dilimimiz bitmiş olacak. Ve 6. Evet. Bakın alttaki yeşil dilimimiz bitti. Yeniden pembeden bir dilim oluştu. Şimdi aynı işlemi bu boşlukta uygulayacağız. Buradan da 6 ilmek alacağız. Bir, hatta şöyle yapayım. 2, 3, tersten aldığımız için bu sıra 4, şunu da takayım, 5, 5 ve bir tane de şu dibinden alıyorum. 6. 6 ilmeğimi aldım. Yine aynı işlemi yapacağız. 6 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Diğer 6 ilmeğe hiç geçmiyoruz. 6 ilmeğimizi ördük. Geri dönüyoruz. İlk ilmeğimizi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğimi kesiyorum. Yanındakiyle beraber aldım. Aynı işlemi tekrar yapacağız.
Geri geleceğiz. Hep 6. ilmekte bir yandaki ilmeği alacağız. Gideceğiz. Gelirken diğer ilmeği alacağız. Bu şekilde de 3. dilimimizi bitirelim. Evet, pembelerimizle sağa doğru bitirdik. Şimdi tekrar yeşil ipimizi bağlıyoruz ve pembe ipimizi koparacağız. Ben buraya bağlamamı yaptım. Şu pembe ipimizi kesiyoruz. Şimdi tekrar yeşil ipimizle devam edeceğiz. Dediğim gibi burada farklı bir renk de koyabilirsiniz. Yine 2 ilmekle, hep 2 ilmekle başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Bir tane daha ördüm. 2. Geri dönüyorum. Bir, 2. Tekrar geri döndüm. Yine artırmaya başlayacağız. İlk ilmeğimin arkasına girdim. Bir ördüm. Çıkarmadan bir kere daha örüyorum. 2. Üçüncü ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber kesiyorum. Geri dönüyorum. 3 ilmek olarak örüyorum. 1 2 3. Tekrar geri döndüm. Yine artırma yapacağız. İlk ilmeğimi önce arkadan, sonra önden örerek bir ilmekten 2 ilmeği çıkardım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü yanındakiyle beraber. Tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 ve 4 tane ördüm. Burası 6 ilmek olana kadar artırmalarımız devam edecek. Tekrar ilk ilmeği önden ördüm ve arkadan örüyorum. 2 ilmek yaptım. 3 4 5. ilmeğimi yanındakiyle beraber. Tekrar geri dönüyorum. Beş tane ilmeğimi ördüm. Bu da son artırmamız. Arkadan ördüm ilk ilmeği, çıkarmadan tekrar önden. 2 ilmek oluştu. 3 4 5 ve 6. ilmeğimi kesiyorum. Bakın kenar dilimimiz oluştu. Bir alt sırada tersten artırma yapmıştık. Bu sefer düzden ilmek alacağız. Bu yön daha kolay alınıyor. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 2 4 6 ilk dilimin 2 4 6 ikinci dilim için ilmek aldık. Geri dönüyoruz. İlmek aldığımız sıra bir sıra ön yüze gidiyoruz. Ön yüze giderken kesmelerimiz oluşacak. 2 4 5 6. Tekrar geri dönüyorum. 5 ve 6. ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber kesiyorum.
Geri dönüşlerde hep ilk ilmeğimizi örüyoruz arkadaşlar. 5 ve 6. Son ilmeğimle yanındaki ilmeği beraber alıyorum. Yani buradaki ilmeklerimiz bitene kadar hep geri dönüşler yapıyoruz. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Ve 6. ilmeğimi de kesiyorum. Bakın ortaya çıkmaya başladı zaten. Pembelerimiz sağa doğru giderken yeşillerimiz sola doğru dilimler oluşuyor. Şimdi tekrar buradan ilmek alıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek aldıktan sonra geri geliyoruz. Düzle giderken pembeden bir tane, geri geliyoruz, tekrar bir tane alarak dilimimizi tamamlıyoruz. Evet, bu sıramızda tamamladık. Üçüncü dilimimiz oluştu, yani 1 2 3. Şimdi tekrar pembe yapacağımız sıradayız. Pembe ipimizi yine bağlıyoruz. Dediğim gibi bunda her dilim sırası bittiği zaman yeniden ip bağlanıyor ve diğer ipimizi kesiyoruz. Şöyle bir bağladım ve yeşil ipimizi kesiyoruz. Önce 2 ilmek örerek başlıyoruz. Hep dilimlerimiz 2 ilmek üzerine 2 ilmek örerek başlanıyor. Yani ilmeğiniz 6 da olsa, 8 de olsa, 10'lu dilim de yapsanız hep 2 ilmek olarak başlıyoruz ve önce onu örüyoruz. Tekrar arka tarafa geldiğimiz zaman yine ilk ilmekten önce arkadan alıyorum ilmeğimi. 1 çıkarmadan bir de önden örüyorum. 2. Yani bir ilmekten 2 ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz oluştu. Yanındaki ilmeğimizi, 3. ilmeğimizi kesiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz.
3 ilmek ördüm. Yine sıra başlarında hep aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmekten 2 ilmek çıkarıyoruz. 1 2. Üçüncü ilmeğimizi ördük. Yanındaki son ilmeğimizi diğer renk ipimizle, ilmeğimizle beraber alıyoruz. Geri dönüyoruz. 4 ilmeğimiz oluştu. Tekrar geri dönüyoruz. Önce aynı ilmeği, yani ilk ilmeğimizi 2 kere örmüş oluyoruz. Arkadan ördüm. 1. Bir de önden örüyorum. 2. 3. 4. 5. ilmeğimi kesiyorum. Yanındaki ilmekle beraber aldım. Ve bu da son artırmamız olacak. Tekrar ilk ilmeğimi arkadan giriyorum. Bir kere örüyorum. Bir kere de önden örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber alıyorum. Şişimizde 6 ilmek olduğu zaman artık geri dönüş yapmıyoruz. Tekrar alttaki dilimden ilmek alıyoruz. Yine tersten alıyoruz. 1 şişimize yardımcı olsun. 2 3 katı kaldı arkadaşlar. Bir tane daha alıyorum. 6 2 4 6 ilk dilimimizin 2 4 6 ilmekte ikinci dilimimizde ilmek oluştu. Önce ilk sırayı örüyoruz. İlmek aldığımız sıra kesme yok. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar geri dönüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimizi yanındaki ilmekle beraber alıyoruz. Bu dilimimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi yeşiller sola doğru olmuşken şimdi pembemiz yine sağa doğru dilim oluşacak. Bu şekilde pembe sıramızı da tamamlayalım. Yeşilde de bitirmesini göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, entrelak örgümüz ortaya çıkmaya başladı. Diyelim ki bunu istediğiniz ebatta oldu. Bitirmesine geldiniz. Ben burada hemen yeşille başlamıştık. Yeşille de bitirmesini göstereyim. Yine ipimizi bağlıyoruz. Ve pembe ipimizi kesiyoruz. Yine aynı ilk örgüye başladığımız gibi burada 6 ilmeğimiz olana kadar örgümüzü yapacağız. 1 2 ilmeği ördüm. Geri dönüyorum.
Bir, iki ilmeği ördüm. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimizi 2 kere örerek bir ilmekten 2 ilmek çıkardık. Yanındaki ilmeği kesiyorum. 3. Tekrar geri döndüm. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine 2 kere örüyorum. 2, 3, dördüncü ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber aldım. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine 2 kere örerek bir ilmekten 2 ilmeği çıkardım. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncüyü örüyorum. Beşinciyi yanındakiyle beraber aldım. Tek bir ilmeğimiz kaldı. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Şimdi son kesme ilmeğimize geldiğimiz zaman artık burada artırma yapmıyoruz. Tamamen ilmeklerimizi keserek bitireceğiz. Şu 2 ilmeği birlikte alıyorum. Takıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Takıyorum. İkisini birlikte. Tekrar ikisini birlikte ve son pembemi de keserek bitiriyorum. Aynı örgüye entrelak örgüye başlar gibi bunu bir ilmek sayıyoruz. Buradan 6 ilmek değil, bu sefer 5 ilmek çıkartıyoruz. Yani şişimizdekiyle 6 olacak. 2, şöyle biraz aralıklı alıyorum. 3, 4, 5 ve bir tane de şuradan alıyorum. 6. 2, 4, 6 tane ilmeğimiz oluştu. Şimdi ilk ilmek aldığımız sıra ilmeklerimizin hepsini örüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ön yüze geldiğimiz zaman hem başta hem sonda ilmek azaltması yapacağız. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Yanındaki ilmekleri örüyorum. Son ilmeğimi pembe ilmeğimle beraber aldım. Hem pembe dilimimizi bitiriyoruz hem de yeşil yeni oluşan yeşil ilmek dilimimizdeki ilmeklerimizi bitireceğiz. Yani örgümüzün kapatmasını yapmış olacağız. Öne geldiğim zaman ön yüzeye yine ikisini bir alıyorum. İki ilmeği birlikte aldım. Yanındaki ilmeği örüyorum. İlmek sayımız 4'e indi. Geri dönüyorum. 4 ilmeğimi örüyorum. 3,
ve 4. Tekrar ön yüze geldiğimiz zaman yine ikisini birlikte alıyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. İlmek sayımız 3'e indi. Pembe ile birlikte kesiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüze geldiğimiz zaman yine hem başta kesme yapıyoruz. 1, yanındaki pembe ile alıyorum. 2. 2 pembe, 2 de yeşil ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeğimi ördüm. Ön yüze geldiğimiz zaman 2 tane yeşili kesiyorum. Yanındaki 2 pembeyi kesiyorum. Ve şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın dilimimiz bitmiş oldu. Aynı üçgenlik altta ve üstte üçgen olarak bitirmiş olduk. Tekrar 6 ilmek olması lazım şişimizde. Burada kalan tek ilmeğimizi 1 sayıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Arka taraflarda ilmeklerimizi örüyoruz. 6 ilmeğimizi örüyoruz. Ön yüze geldiğimiz zaman hem başta hem sonda kesme işlemi. Böylece ilmeklerimiz hem yeni dilimi oluştururken kesme yapıyoruz hem de alttaki dilimin bitmesini sağlıyoruz. Şimdi ön yüze geldim. İki ilmeği birlikte alıyorum. Kestim. 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimi birlikte alıyorum. 6 ilmek vardı, 5 kaldı. Ön yüze geldiğimiz zaman yine ikisini birlikte alıyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Ön yüze geldiğimiz zaman yine ikisini birlikte bir, iki, üç ilmeğimiz kaldı. Ön yüze geldiğimiz zaman yine kesme. İlk 2 ilmeği birlikte aldım. 1. Yanındakini birlikte aldım. 2. 2 pembe ve 2 yeşil kaldı. Geri dönüyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüze geldim. 2 yeşili birlikte aldım. 2 pembeyi de birlikte alıyorum. Ve ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar buradan 6 ilmek olacak şekilde ilmek alıyoruz. Bakın böyle de bitirmiş olacağız örgümüzü.
Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.